Sor hadi sor. Sosyal medya beynimize sizce neler yapıyor? Sosyal medya şimdi bir kere şu bir yanlış bir terminoloji. Kesinlikle mesela bilgisayar oyunları zekayı geliştiriyor. Bu da öyle. Bugün sosyal medya diyor ki ya geri zekalı. Böyle bir şey yok. Bugün sosyal medya izlediğiniz içeriğe bağlı. Bugün o kadar güzel siteler var ki mesela her gün bir kelime öğrenebilirsin Almanca. Her gün İtalyanca bir kelime öğrenebilirsin. Çünkü anekdotlardan. Ya düşünsene ben bazı şeyleri, kısa şeyleri 5-6 defa izleyerek bir sürü İtalyanca öğrendim mesela. Çünkü aklında kalıyor. Kısa 10 saniye, 15 saniye bir anekdot gibi düşün. Aynı şekilde bilimsel de şeyler öyle mesela. Kaydırıyorsun. Mesela ne diyor orada? Süt kazein içerir. Kazein de vücutta kazomorfine dönüşür. Uyku getirir. Süt ve uyku. O zaman bir adamın uyuması için bir bardak süt iç bak. Hemen uyku gelir akşam. Harika bir bilgi. Süt intoleransın yoksa, laktoz intoleransı yoksa, kazeinle kazomorfin arasındaki ilişkiyi öğrenmen güzel bir şey. Ama çocuklarda bağımlılık yapar. Çünkü morfine dönüşüyor. Çocuk bu sefer hep süt içmek ister. Kafa iyi çünkü. Bu da bu sefer beslenmesini bozar. Hep süt içmek ister. Bilgi işte. O zaman nasıl kullanına bağlı. Hiçbir şey önyargılı davranmak lazım. İşte şu kötüdür, bu iyidir, öyle bir şey yok. Tipine göre. O nedenle ben sosyal medyanın insana çok değiştirdiğini düşünüyorum. Bunu böyle önyargılı hale getirmeyin. Mesela ben iyi kötü çirkin filmini Shorts'lardan belki 10 defa izledim. Hepsini değil ama. Tam ana yerlerini mesela. Öğrendim yani. Mesela hani orada kim iyi, kim kötü, kim çirkin. Çünkü bir özet o. Zaten bir filmin 10 sahnesi var yani. Yani çok güzel bir şey ya. Mesela şimdi şu konuştuklarımı short halinde topu bunun 20 shortla biter bu. 20 short kaçsa 400 saniye. Yani 6 dakikada 7 dakikada bitirdin işini. İyi değil mi bu sence? Bence pratik bir şey. Hiçbir şeye önyargı davranmak lazım. Zaten şöyle olacak. Gelecekte insan bir şey izlemeyecek zaten. Sadece shortlara bakacak, bitecek iş. Buyurun. Metaverse ve sanal dünya gerçek dünyadan daha mı çok serotonin salgılatıyor? Vücutta böyle haz veren maddeler var beyinde işte. Bir tanesi dopamin, bir tanesi endorfin, bir tanesi serotonin doğru. Serotonin özellikle karbonhidratlı yemek yiyince ortaya çıkar. Onun verdiği rahatlık odur. Hız yaptığın zaman dopamin mesela daha çok gibi. Duş aldığın zaman endorfin gibi mesela. Metaverse, sanal dünya kesinlikle gerçek dünyanın daha çok beyni etkiliyor. Neden? Çünkü imgeler daha parlak. Şimdi sen neden 4K çekiyoruz biz? Hayat 4K değil ki. Senin gördüğün görüntü şu anda 1K. Ama bununla 4K görüyorsun. Adamın, şimdi ben senin yüzünün bıyık, sakalsın, sen de sivilce var görmüyorum ama 4K'da görüyorsun. Adamın kırışıklıklarını değil mi? Göz altına ne var, sen nerede saçın, hepsini görüyorsun. O insana güzel bir his veriyor mesela. Bu bir o zaman daha zevkli. Yeşil daha yeşil. Kırmızı daha kırmızı, daha canlı parlak. Sen şimdi oradan bir tane şey uçuyor. Martı. Nerede göreceksin sonra? Ama martıya bir bakıyorsun. Diyorsun ulan gagası ne biçim bir şey hayvan falan. Mesela çok harika bir dünya. Ben mesela çoğu zaman gerçek dünyaya çıkmak istemiyorsun yani. HD görüntü her zaman çok daha iyi. Bu bir. İki. Daha çok zevk veriyor yani. İki. Şöyle bir durum daha var. Bir de görüntüyü istediğin gibi başa sarabiliyorsun. Bir daha izleyebiliyorsun. Dünyada öyle bir şey yok. Geçti gitti. Mesela her şeyi kayıttan izlemeyi daha çok seviyorum. Keşke hayat kaydı olsaydı. Neden hafızaya bayılıyoruz? Sen birinden ayrılıyorsun. Hep eski anıların aklına getiriyorsun. Ama bir sıkıntı var. Eski anda HD değil. Şu anda gelen aklına kayıtlar nasıl mesela? Evet, siyah beyaz, çöp gibi. Bence 1K bile değil. Yani hani kışımız oluyor yani. Çok kötü ya. Mesela kilobayt düzeyinde bence. Yani onun için çözünürlüğü çok düşük. Mesela ben şimdi eski anılarınızı getirin mesela. Ya 5 dakika önce getirin ya aklınızı. Rezalet kayıtları. Bak zaten insanların kayıtları HD olsaydı var diye. Hayatta birini unutamazlardı. Güzel, bütün kayıtlar HD geliyor kafana. Yani manyak bir şey. Ama insanın hafızası çok rezalet kayıt yapıyor yani. O nedenle unutup gidiyor zaten. Mesela biri ölüyor. Kayıtlar öyle şey oluyor böyle. Siyah beyaz, böyle piksel oluyor. Bu sefer unutuyorsun. İşte o zaman kayıtların pikselleşmesini unutmak adı veriliyor. Metaverse öyle değil. Mesela düşünsene Metaverse'de anneannen hiç ölmeyecek. Manyak bir şey bu. Mesela ben hiç ölmeyeceğim bu kadar YouTube kaydıyla. Allah korusun Bunlar, hocam. hayır canım yani bunları daha da çözünürlüğü yükseltecekler. Evet. Holograma dönüşecek, robotlara dönüşecek. Mesela gelecekte çok rahat şey olur. Oytun Erbaş kanalı olur ben biliyorum. Yani tek başına yapay zeka ile oluşturmuş Oytun Erbaş kanalı olur ben biliyorum olacak. Çünkü benimle ilgili çok veri var. Dijital detoks bir yalan mı? Sosyal medyadan kaçış kalmadı mı? Şimdi hani böyle influencerlar falan genelde dijital detoksa giriyor uzun süre. Hani böyle uzaklaşıyorlar sosyal medyadan falan ya. Ya o gerizekalı. Bu bir yalan mı? Yalan tabii yani. Böyle bir şey olabilir mi? Ya senin elinde bir imkan var yani. Sonuçta bu kadar başka bir dünyaya geçmişsin yani. İnsanlar başka bir dünyaya adım atmışız. Bu dünyada tek sıkıntı var. His yok şu anda. Ama his de olacak ya. Yani eldiven takacaksın, his de olacak. Koku yok, koku da olacak. Sen şimdi HD görüntü için sadece gözün ve kulağın tatmin oluyor. Burun hayır ama burun düşün. Koku da olduğunu düşün. Ne atlayacaksın? Koku var, dokunma da var. Tat da olduğunu düşün. Evden çıkmaz kimse. Sanal gerçeklik çok çılgın bir şey. Ya ben kulaklıklarım var benim. Kulaklıklarımın ben basını biliyorum en ince ayrıntısını ya. Mesela başka kulak dinleyemem mesela. Bir markayı mesela çok seviyorum. Çünkü oradaki o tiz sesi ben duyabiliyorum. O
Yani hoparlörün titreşimi kulağım algılıyor. Senin böyle bir sinir sistemin varken, hani en küçük ayrıntıyı bile algılarken, mesela adam neyi tercih ediyorsun? Mesela taş plakta o küçük cızırtı sana hoşuna gidiyor bazen. Hani melankolik olduğunu düşün. O çıtırtıyı hisseden bir kafam var. He diyorsun dijital detoks. Ya boş şeyler yani. Sen artık bu işe girmişsin kardeşim. Bu iş bitmiştir. Artık insanların en iyi yeni yeni dostu telefonlarıdır. Ya sen mesela bugün anneni görmedin. Doğru mu? Anneni görmedin belki bugün. Hadi telefonu görme bakalım ne oluyor. Hocam- Sabahleyin insanla ilk baktığı şey, gece tuvalete gittiği zaman ilk baktığı şey telefonlarla. Herkes öyle, bunu kimse yadırgamasın ki. Yani bu artık başka bir dünyaya girdi. Seni aradın. Mesela sen çoğu zaman kim aradığına bakmıyorum ben. Başka şeylere bakıyorsun. Mesela YouTube'a bakıyorsun, Twitter'a bakıyorsun değil mi? Mesela ben Instagram benim yüklü değil mesela telefonumda. Ben biliyorsun. Ama ben YouTube Shorts'larına bakıyorum. Bitti abi. Ben bütün filmini orada izledim biliyor musunuz? Yani YouTube Shorts'larını izledim. Bir de bir süre sonra senin tarzını da anlıyor. Ne güzel. Sor hadi sor.